Herkese merhabalar. Eser'in Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bizim evimizde sürekli yapılan kakaolu çatlak kurabiye tarifi paylaşıyorum. Tadına, dokusuna hayran kalacağınızdan eminim. Ve çok az malzemeyle kısa sürede yapabileceğiniz çok lezzetli bir tarif. Dilerseniz tarifimizin yapımına başlayalım. Yoğurma kabımın içerisine öncelikle 2 adet yumurtayı ve yarım su bardağı şekeri ilave ediyorum. Ve öncelikle şekeri yumurtayla iyice karıştırıyorum. Daha sonra da üzerine yarım su bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı un ilave ediyorum. Bu tarif için toplamda 1 su bardağı un kullanıyorum. Unu ilave ettikten sonra 1 paket kabartma tozunu ekliyorum ve tüm malzemelerimi karıştırıyorum. Malzemeleri karıştırdıktan sonra içerisine 3 tepeleme yemek kaşığı olacak şekilde kakao ekliyorum. Hamurun kıvamı size yumuşak gelmesin. Kakaoyu ilave ettiğimiz için kıvamı katılaşacak ve çok güzel bir kıvama gelecek. Hamura hiç elimizi değdirmiyoruz. Spatulayla iyice özleşene kadar güzelce karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvamı var. Çok az malzemeden çok bereketli olacak bir tarif. Hamurumuz hazır. Gördüğünüz gibi kıvamı yumuşak, ele yapışan bir kıvamda. Hemen hamurumuza şekil verme aşamasına geçiyorum. Bir kasenin içerisine 5 yemek kaşığı olacak şekilde pudra şekeri ilave ettim. Hamurdan 1 tatlı kaşığı kadar alıyorum ve elimle yuvarlıyorum. Son olarak bolca pudra şekerini buluyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Hamurların tamamı bitene kadar aynı işlemleri yapıyorum. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar kanalıma abone olup destek verirlerse sevinirim. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Hamurların tamamına şekil verdikten sonra üzerlerine çok az miktarda pudra şekeri ekliyorum ve tekrardan düzeltiyorum. Kurabiyelerimiz fırına girmeye hazır. 180 derecede önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında 15 dakika pişirmeye gönderiyorum. Kurabiyelerimiz 15 dakikanın sonunda fırından çıktı. Gördüğünüz gibi hepsi de birbirinden güzel çatlamışlar. Kısa süre içerisinde pişiyorlar. O yüzden gözünüzü fırından ayırmayın. Kurabiyeler soğuduktan sonra sizlere kıvamını paylaşmak istiyorum. Kurabiyelerimiz soğudu. Sizlere şöyle bir tane alıp yakından göstermek istiyorum. Çok güzel şekilde pişti. Gördüğünüz gibi çok da güzel görünüyorlar. Kıvamı kurabiye kadar sert değil, kek kadar da yumuşak değil. Çok güzel bir kurabiye kıvamında oldu. Bu tarifimi çok beğeneceğinizden eminim. Tam ölçülü, az malzemeli ve kısa sürede yapabileceğiniz lezzetli bir tarif. Az malzeme kullanmamıza rağmen çok bereketli bir tarif oldu. Siz kurabiyenin son halini izlerken ben artık sizlere veda etmiş olayım. Bugünlükte bir tarifin daha sonuna geldim. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.